Çocuğunuzla yaşadığınız kötü geçmişin tümünü silebilirsiniz. Yepyeni bir sayfa açabilirsiniz. Bir tane örnek vereyim. Evladınız konuşmaya başladı ve bağırmaya başladı. İşte buna sevinin. İşte burası müjdeli haber. Çünkü çocuk zehrini kusmaya başlayacak. Bir genç askere gitmiş, askerlikten döndükten sonra intihara teşebbüs etmiş. Ve çocuğun boynunda halen izleri vardı ipi. Çocuk babaya karşı inanılmaz öfkeli. Ya babadan bahsederken masaya yumruklarını vuruyordu. 10-15 dakika sonra geldiğimde manzara şuydu. Baba yana doğru açılmış, oğlan kafasını koymuş babanın dizine, uyuyakalmış, resmen uyuyakalmış. Baba ceketini çıkarmış, oğlunun üzerine atmış, baba çocuğun yanaklarına dokunuyor, şakır şakır ağlıyor. Eğer sizin amacınız çocuğunuzu yerinden kazanmaksa lütfen bunu yapın ama tek sefere mahsus bir uygulamadır bu. Çocuk daha doğmadan önce anne karnında olup biten her şeyi hissediyor. Eğer anne baba arasındaki ilişki sağlıksızsa, annenin depresif sorunları varsa, problemleri varsa, annen ne hissediyorsa bu hisler çocuğa geçiyor. Dolayısıyla çocuğunuz depresif doğabilir. Ya bir çocuk dinden uzaklaşıyorsa, özellikle dindar bir ailenin çocuğuysa, yine anne baba ne yaptın demeli. Farkında olmayarak çocuğunuzu kendi elinizle dinden uzaklaştırıyorsunuz. Siz sevdirmediğiniz hiçbir şeyi çocuğunuza yaptıramazsınız. Çocuğunuzun yapmasını beklemeyin. Bu namaz olur, bu tesettür olabilir, bu dini bir başka figür, bir başka şekil olabilir, format olabilir, hiç fark etmez. Değerler önce sevdirilir ve bunun da yolu nereden geçiyor? Çok şey önereceğim, çok şey. Sizi önce bir tanıyalım. Evet. Ferhat Aslan, aile danışmanıyım. Psikoloji yüksek lisans, Amerika Konya Üniversitesi'nde de davranış bilimleri alanında doktora yaptım. Ama daha çok Türkiye'de eşler arası konular, anne baba, çocuk sorunları üzerinde çalışıyorum. Daha çok böyle tanıyorlar beni. Çocuk eğitimi kaç yaşında başlamalı? Aslında bu soru sorulurken bile yaşa bağlamak bile doğru değil. Çocuk eğitiminin yaşı bana göre çocuğun yaşıyla bağlantılı değil, anne babayla bağlantılı. Anne babanın doğumuyla başlar. Anne babanın sağlıklı bir çocukluğu varsa sağlıklı anne baba olurlar. Çocukluğu sağlıksız geçmiş anne babalar gelecekte sağlıklı ebeveynlik yapamazlar. Normalde bu ama bizim bildiğimiz kadarıyla aslında çocuk daha doğmadan önce anne karnında olup biten her şeyi hissediyor. Normalde bir çocuk ruhsal olarak, duygusal olarak mükemmel doğar. Hiçbir çocuk hırsız olarak doğmaz, katil olarak doğmaz. Böyle bir şey yok. Fakat eğer anne baba arasındaki ilişki sağlıksızsa ve bu anneye yansımışsa, annenin depresif sorunları varsa, problemleri varsa, annen ne hissediyorsa bu hisler çocuğa geçiyor. Dolayısıyla çocuğunuz depresif doğabilir. Çocuğunuz ürkek doğabilir. Çocuğunuz kaygılı doğabiliyor. O yüzden ille bir tarih koyacaksak anne karnında çocuk eğitimi başlar diyebilirim. Çocuğumun yaptıklarına sabır gösteremiyorum, ne yapmalıyım? Bu durum çocukla ilgili bir durum değil. Bu soruyu soranla ilgili bir durum. Yani anne ise anne, baba ise baba. Çünkü çocukların çocukluğu normaldir zaten. Yaramazlık yapar, hareketli olur, yerinde duramaz. Bu çocukluğun doğasının bir gereğidir. Ama anne bunu kaldıramıyorsa, baba bunu kaldıramıyorsa babanın tahammül gücünde, annenin tahammül gücünde bir sorun vardır. Çocuğun ona uyum sağlamasını beklemek çocuğa haksızlık olur. Çocuğun alanını daraltmışsınız. Konuşma. Otur yerine kızım. Annesi şu çocuğu durdursana. Bıktım artık, çıkar şu çocuğu buradan falan. Bu yaklaşımlar siz kendi tahammül gücünüzü yükseltmek yerine çocuğu tahammülsüzlüğünüze uydurmaya çalışıyorsunuz. Bastırılan çocuklar, aşağılanan çocuklar, kendi duygularını özgür yaşayamayan çocuklar, düşüncelerini özgürce söyleyemeyen çocuklar. Ben küçüklükten bahsediyorum bu arada. Çocuklar daralmaya başlar, duygu daralması olur. Dolayısıyla bunlar tahammülsüz insanlar olmaya başlar. Gelecekte de çocuğun veya kendi eşinin sorunlarına tahammül kalmamış olur. Burada yapılması gereken anne babanın kendine yatırım yapması. Kendi destek alıp daha
sabırlı bir anne olabilirim. Daha geniş bir anne olabilirim. Çocuklarımla keyifli oyun oynayabilirim. Çocuklarımın yaptıklarını bir eğlence olarak görüp bir film izler gibi izleyebilirim diyebilmeli. Hatta oradaki ibretli tablolara bakabilmeli. Allah'ım dün bir su damlasıydı. Şu anda yürüyen bir insana dönüşmüş. Baksana konuşmaya başlıyor. Ölçüyor, biçiyor, duygulanıyor. Kardeşiyle bağ kuruyor. Ya Rabbi ne büyük bir olay. Bak bir minderden bir mindere atlıyor. Kanepenin üstüne çıkıyor. Ya bu çocuk nereden biliyor böyle kanepenin üstüne çıkıp da kendi biyolojik ritmini ayarlamaya çalışıyor. Aslında hepsi tefekkürü olaylardır yani. Ama olaya böyle bakmadığınızda, siz kendiniz olarak baktığınızda trafikte tahammülü olmayan bir insanın evdeki çocuğa hiç tahammülü olmaz. Yani maddeten bakıyorlar ve bir noktadan sonra hayreti kalkıyor değil mi? Aynen öyle. Sıradanlaşıyor. Çocuklar, kaldırın çocukları, götürün şu çocukları, gözüm görmesin şu çocukları. Ya aslında bir anne babanın kendileri söylüyorlar zaten. Biz çocuklarımız için yaşıyoruz diye. Ama çocuklarımıza tahammülü yok. En çok ihmal ettiğimiz şeyler çocuklarımız oluyor. Derler ki en büyük gaflet insanın kendi çocukluğunu unutmasıdır. Siz çocuklarınızı bir dönseniz, çocukların büyüklerden ne istediğini anlarsınız zaten yani. O çocuklarla bağ kurup hatta çocuğun seviyesine inip 5 yaşındaki çocuğun seviyesine beraber oyun oynamaya başlarsanız o telefonu izlemekten aldığınız keyiften daha çok keyif alırsınız orada. Hem çocuğunuzla oyun oynamış olursunuz, hem bağ kurmuş olursunuz, hem de eğlenmiş olursunuz çocuğunuzla. Yapılması gereken bu. Ama sen telefon izlemek, video izlemek için çocuğunu uzaklaştırmaya çalışıyorsun. Aslında orada canlı bir video var. Muhteşem bir olay oluyor orada yani. Tesettüre karşı olan kız çocuğuna nasıl yaklaşmalıyım? Şimdi bir çocuk kolay kolay tesettüre karşı olmaz. Her bir sorun bir altyapısı vardır. Şimdi bu çocuk nasıl bir ailede doğmuş? Muhafazakar bir ailede mi doğuyor? Yoksa zaten tesettüre karşı olunan bir aile ortamında mı doğuyor? Bunlar çok önemli şeyler. Ama muhtemelen benim anladığım muhafazakar bir ailede doğmuş. Anne tesettürlü, baba işte dindar fakat kızı tesettüre karşı benim anladığım. Siz sevdirmediğiniz hiçbir şey çocuğunuza yaptıramazsınız. Çocuğunuzun yapmasını beklemeyin. Bu namaz olur, bu tesettür olabilir, bu dini bir başka figür, bir başka şekil olabilir, format olabilir, hiç fark etmez. Değerler önce sevdirilir ve bunun da yolu nereden geçiyor? Anne, baba önce kendini sevdirecek çocuğuna. 2, arada güven bağı oluşacak. Tıpkı Hazreti Peygamber'in önce Muhammed'ül Emin olup sonra Muhammed'ün Resul olması gibi. Önce ümmetiyle kendi arasında bir güven bağı oluşturdu. Daha sonra onlara anlatılması gerekeni anlattı. Anne baba çocuğuyla güven bağı kurmadan, sevgi bağı kurmadan, duygusal bağ kurmadan vereceği şeyler çocukta bir karşılık bulmuyor. Çocuğa akmıyor çünkü kanal yok, bağ yok. Bir bağ olacak ki onun üzerinde değerler akabilsin yani. Ama yanlış yaptık. Çocuğumuzu nasıl mesela tesettüre çok erken yaşta zorla tesettüre sokanlar oluyor. Zorla. Zorla tesettüre sokarsanız çocuk ileride sizi zorlayarak o tesettürden çıkar. Sevdirerek bunu yapabilirsek çocuk benimsesin, istesin ve o zaman kendisine ait bir parça olarak görür. Birçok danışanım vardır. Çocuğu başını açmak istiyor. Ben soruyorum niye açıyorsun? Diyor ki hocam bende bir emanet gibi duruyor başörtüsü. Ben bunu bir fazlalık gibi görüyorum. Bu fazlalık dediği şey benimsenmeden takılan örtüler içindir işte. Çünkü anne baba zorla takmıştır veya el alem ne der, çevre ne der, amcası, dayısı, halası, teyzesi ne der. İşte dindar olan bu ailenin kızı gelmiş şu yaşa halen başını örtmüyor. Böyle bir mahalle baskısıyla yaptığınızda çocuğa sevdirmeden bunu yapabilirsiniz. Bence çocukla duygusal bağ kurduktan sonra yavaş yavaş durum anlatılarak sonra onu tercihine bırakarak yaptırabilirsiniz. Yoksa zorla yapılan bir tesettürün zaten bir kıymeti de olmaz. Hocam peki böyle geliyorlar mı size yani böyle aileler? Çok. Çocuğum hafızdır, hafızlığını bıraktı. Çocuğum namaz kılıyordu, 14 yaşında, 15 yaşında namazı bıraktı. Yani diyorum kaç yaşında namaza başladı? Hocam 5-6 yaşından beri kılıyordu. Böyle düzenli mi kılıyordu? Kılıyordu. 5-6 yaşındaki bir çocuk düzenli namaz kılamaz. Siz bastırmışsınız, siz zorlamışsınız çocuğu. Çocuğun kendi çocukluğunu yaşamasına müsaade etmemişsiniz siz. Sonra sevdirmeden bu işi yaptığınızdan dolayı çocuk bunu benimseyemiyor. Oysa sevdirilerek keyifle olabilse, ki bunu benim dememe gerek yok. Hadis-i şerif var. Sevdiriniz, müjdeleyiniz,
Korkutmayınız, nefret ettirmeyiniz. Ya mesaj 1400 sene önce verilmiş zaten. Ve 7 yaşından itibaren çocuklarınıza namaz kılmayı öğretin diyor bakın. 7 yaşında başlıyor. 10 yaşına gelinceye kadar 10 yaşında disiplinize etmeye çalışın. Yani 10 yaşına kadar çocuk günde 1 rekat kılar, bir defa kılar, bir defa abdest alır. Çünkü provadır bu yani. Bu da gerçek değil. 10 yaşından sonra biraz daha ciddi tutmaya çalışın onu. Fakat 3 yıl zaman veriliyor burada. 3 yıllık bir zamanda bir alışma süreci. Çoğumuz bu alışma sürecinin prensiplerine riayet etmiyoruz. Burada o sevdirme aşaması vardır. Bu başörtüsü için de geçerlidir. Lütfen önce kendimizi çocuklarımıza sevdiriyoruz. Bizi benimsiyorlar. Sonra bizim değerlerimizi benimsiyorlar. Gençlerin çoğu mesela böyle artistleri veya bir başkalarının rol model alıyorlar. Niye? Çünkü onları seviyorlar. Ve insan sevdiğini taklit eder. Bu bir kuraldır yani. Sevmeden bunu yaparsanız değerleriniz karşılık bulmuyor karşı tarafta. Ergen çocuğuyla problem yaşayan anne ve babalara ne önerirsiniz? Çok şey önereceğim. Çok şey. Dün akşam da bir konferansımız vardı. Bu konu üzerinde durduk. Özellikle bu zamanda çok fazla ergen sorunlarıyla karşılaşıyoruz ve anne babalar çok çaresiz. Ya bu konu üzerine biraz fazla durmak istiyorum. Çok çaresiz anne babalar. Böyle hüngür hüngür ağlayan anne babalar biliyorum. Çocuk kendini odasına kapatmış, dışarı çıkmıyor artık. Anne babayla yüz yüze gelmekten kaçınıyor, sofraya yemeğe gelmiyor veya eve gelmiyor, telefonu başından ayrılmıyor. Bir sürü ciddi problemler var. Şimdi şu anne babalar yanlış yapıyor. Suçu çocukta bulduğunuzda siz hata üstüne hata yaparsınız. Bir kere ergenlik dönemi senin çocukluk döneminde verdiklerini aldığın dönemdir. Bunu kabul edecek anne baba. Bu benim eserimdir diyecek. Çünkü bu çocuk bana orijinal olarak verilmişti. 0 kilometre bir cihaz olarak bana verilmişti. Ben yüklemeler yaptım bu cihaza ve yüklediğim sonuç burası diyecek. Daha sonra ben nasıl yardımcı olabileceğim diyecek. Eğer bilmiyorsa bir yolu destek alması lazım. Ama şu anda bu videoyu izleyenlere çok önemli mesajlar vermek istiyorum. Bir ergenin hayatına bile burada dokunabilsek bizim için çok büyük bir sevap olduğunu düşünüyorum. Eğer sizin bir baba olarak ve bir anne olarak çocuğunuza probleminiz varsa bu çocukla yeniden bağ kurabilme şansınız var. Nasıl olacak bu? Bir insanın hayatında 3 tane arınma dönemi var. İnsan zihinsel ve duygusal olarak kendini arındırabiliyor, temizleyebiliyor, eskilerden kurtulabiliyor. Biri 4 yaştır, 4-5 yaş. Biz 4 yaş, 5 yaş öncesini neredeyse hiç hatırlamıyoruz. Ve bugün çoğumuz altımızın bezlendiğini hatırlamayız. Çünkü geçmiş silinip gidiyor. Bu ilahi bir yasadır. Basit geçmişleri hatırlamak gelecekte bizi rahatsız edecek çünkü. Fakat bu arınma sadece zihinsel bir arınma. Eğer bir çocuk 2-3 yaşında dayak yemişse, travmatik bir olay yaşamışsa, ruhuna işleyen, duygularına işleyen tarafı kalır. Fakat zihinsel olarak olayı hatırlamaz. Babası dövmüşse hatırlamaz bir şey. Fakat dövülme sırasında ne hissettiyse, ürküntüyse ürküntü, korkuysa korku, değersizlik duygusuysa değersizlik, suçluluksa suçluluk. Bu duygular kalıyor ama. Ve ileride ürkek bir çocuk olur, çekingen bir çocuk olur ama sebebini bilemez. İşte bilinçaltı çalışmaları dediğimiz gidip bunları yakalamakla oluyor. Bir arınma dönemi de 24-25 yaşından sonra oluyor. Bu da zihinsel bir arınmadır. Yani çocuk 24-25 yaşına geldiğinde özellikle anne babayla ilgili şöyle demeye başlıyor. Ya tamam anne babamlar çok yanlış yaptılar bana. Ama ya onlar da nihayetinde bu kadarını biliyorlardı. Sonra benim annem babam da zaten okumamış insanlardı. Artı benim annemin babamın kendi anne babaları da problemli insanlardı falan. Bir takım zihinsel yorumlar, savunmalar yaparak anne babaya karşı olan o kızgınlığını, öfkesini bir şekilde zihinsel olarak arındırır. Ama duygusal olarak arındırmaz. Yine anne babasıyla duygusal bağ kurmakta zorluk çeker. Yine onlarla iletişim kurmaları mantıksal bir iletişim olur. Annesini arar, nasılsın baba, nasılsın, iyiyim, sen nasılsın baba, havalar nasıl der, kapatır. Şöyle olmaz mesela, böyle babası bir aklına gelir. Araba kullanırken mesela bir baba görür, oradan babası aklına gelir. Vay babam der ya, canım babam ya. Ya bir sesini duyayım yani. Telefonu açar, arar babasını. Babacığım nasılsın ya? Allah senden razı olsun baba ya. İyi ki varsın baba ya. İşte bunu kaç kişi söyleyebiliyoruz?
İşte bu duygusal bağdır. İşte bu olmaz. Zihinsel olarak arınır ama duygusal olarak arınamadığı için babayla ilişkiler hep mekaniktir. Bayramdan bayrama işte resmi günlerde yan yana otururlar, 2 kelime konuşmazlar. 40 yaşında evlat, 65 yaşında baba 3 kelime konuşamazlar yani. Konuşsalar da böyle o emir verir, diğeri oradan kaçar falan. Fakat ergenlik dönemi dediğimiz dönem hem zihinsel hem de duygusal arınmanın olduğu bir dönem. Yani siz çocuğunuzla yaşadığınız kötü geçmişin tümünü silebilirsiniz. Yepyeni bir sayfa açabilirsiniz. Bunun için de yapılması gereken şu. Kendi başınıza bir odaya bir çekilin. Ya bu çocuk böyle değildi. Küçüklüğünü bir hatırlayın. Gelip paçana dolaştı, baba 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 deyip arkana koşturdu. Ve senin yüzüne bakmadığın, ne var oğlum ne var val deyip çocuğu ittiğin, gel şu çocuğu benden alsana kadın falan dediğin dönemlere bir git bakalım. Şimdi sen oğlum 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 diyorsun, o senden kaçıyor. Zamanında o sana babam baba baba diyordu, sen onun yüzüne bakmazken şimdi o senin yüzüne bakmaz oldu. Neden bu duruma geldik? Önce bunu bir sorgula. Sonra bu durumu nasıl düzeltebilirim? Çocuğunuz kendi odasındaysa gidin şöyle hafifçe bir kapıyı çalın. Düşük bir ses tonuyla, biraz da duygusal bir modda. Oğlum, kızım, biraz konuşabilir miyiz yavrum? Çocuk böyle bakar size böyle. Allah Allah. Girersiniz içeri. Mümkün mertebe karşı karşıya oturmamaya dikkat edelim. Biri yerde biri yukarıda, o da olmayacak. Aynı seviyede böyle. O duygusal halinizle, oğlum birkaç zamandır düşünüyorum da şöyle geçmişe gidiyorum. Yani neden seninle biz bu hale geldik? Neden biz farklı odalardayız? Neden aynı sofrada bir araya gelemiyoruz? Neden oğlum, kızım 2 kelime konuşamıyoruz? Bütün bunları hesapladım. Fakat anladım ki oğlum, anladım ki kızım, ben bu babalığı becerememişim galiba. Çünkü ben daha önce baba değildim. Seninle birlikte baba oldum. Veya işte 2. çocuğumsun, seninle bunu denedim ki çoğu ilk çocukla oluyor bu. Yani ben doğrusunu söylersin oğlum, seni çok seviyorum. Evladım çok seviyorum seni aslında. Ama bu sevgimi yansıtamıyorum, seninle bağ kuramıyorum. Ve ben galiba bu işi beceremedim yavrum. Düşünüyorum, acaba yeniden başlayabilir miyiz oğlum? Yeniden bir sayfa açabilir miyiz? Ben kendi hatalarımdan, yanlışlarımdan ders çıkarayım. Sen de babana geri dön. Seninle yeni bir sayfa açalım evladım. Böyle bir giriş yapın. Velev ki evladınız konuşmaya başladı ve bağırmaya başladı. İşte buna sevinin. İşte burası müjdeli haber. Çünkü çocuk zehrini kusmaya başlayacak. İşte çocuk duygusal olarak arınacak. Hem söyleyecek hem ağlayacak. Hem söyleyecek hem bağıracak. Hislerini ve duygularını da işin içine katarak çocuk arınma sürecine başlayacak. İşte birçok baba, anne burada yanlış yapıyor. Babaya bağırılmaz. Tamam da evlada da bağırılmazdı. Sen evladına bağırarak bağırmayı öğrettin. Dur bir orada bir dur. Bağıracak çocuk. Sen de önüne bakacaksın, diyeceksin ki haklısın evladım. Önüne eğeceksin, bekleyeceksin. Ve içinde dua edeceksin. Ya Rabbi, çocuğum şu anda arınıyor. Ne olur sen ona yardım et. İçine dua et, bekle, o bağırsın. Sen şöyle yapmıştın, hatırlıyor musun bunu yaptığını? Bir de gelmiş karşıma dikiliyorsun, işte ben özür dilerim, beceremedim. Beceremediysen işte evlenmeseydin falan filan, bir sürü şey söyleyebilir. Bunu dinleyeceksin sonuna kadar ve işin sonunda bu 1 saat sürer, 2 sürer, 3 sürer. İşin sonunda işler o kadar güzel oluyor ki bir tane örnek vereyim. Bir genç askere gitmiş, askerlikten döndükten sonra intihara teşebbüs etmiş. Gerçekten ipten almışlar. 7-8 gün yoğun bakımda kalmış. Sonra bir şekilde benimle görüştürdüler ve çocuğun boynunda halen izleri vardı ipin. Ciddi aile bir problemler var. Geniş ailede beraber kalıyorlar. Abisi evli. Baba yurt dışında kalmış. Bir sürü işte ihmaller vesaire. Ben dedim ki çocuk babaya karşı inanılmaz öfkeli. Ya babadan bahsederken masaya yumruklarını vuruyordu. Baba baba. Çok şiddet görmüş. Aşağılanmalar. Baba hayatında doğru dürüst olmamış. Olduğu zamanlarda da despot bir baba profili var ortada. Abiye dedim ki ya babayla biz buluşturamayız mıyız bunları? Bir araya getiremez miyiz? Getiririz hocam dedi, ben babayı çağırırım gelir dedi. Babasını çağırdı, babası uçakla geldi, ayağının tozuyla geldi. Ben babaya işte bunları anlattım, demin anlattığım şeyleri hepsini anlattım. Dedim ki bu çocuk konuşması lazım. Konuşacak, lütfen siz sabırla dinleyin. Bakın sonunu göreceksin. 60 küsür yaşında bir adam, dayanması biraz zor. Anadolu insanı,
Çocuğun kendisine bağırılmasını çok da kabul edebilecek biri değil. Dolayısıyla ben de girdim. Beraber yaptık bunu. Fakat çocuğu konuşturamıyorum. Çocuk konuşmuyor. Kafasını koymuş önüne. Babaya hiç merhaba bile demedi. Neyse bana anlatmıştı olayları. Ben bir olay açtım. Dedim ki şöyle şöyle bir şey olmuş dedim yani. Baba evet öyle oldu falan dedi. Çocuk bir daldı oradan. Öyle mi dedi? Ne alakası var dedi, sen orada dedi. Yalan konuşuyorsun dedi. Basit basit anlatıyorsun. Sen hayatımı mahvetmedin mi dedi. Çocuk bir başladı konuşmaya ama nasıl bağırıyor. Temin ediyorum. Çocuğun gözünün siyahıyla beyazı birbirinden fark edilmiyordu. Çocuğun gözünün tümü siyaha döndü. Kırmızı değil, siyah bir şey oldu çocuk. Ama böğürerek ağlıyor çocuk. Böyle gözlerinden kusuyor adeta çocuk böyle. Baba dehşete kapıldı bunu görünce. Gitti baba. Zaten söylemiştim ben o ara. Sen arada git böyle bir sarıl falan. Baba yerinde duramadı, gitti sarıldı çocuğuna. Eline bir vurdu babanın. Baba neye uğradığını şaşırdı. Geldi tekrar oturdu yerine. Çocuk konuştu. Baba tabii arada bir ben böyle el altından şey yapıyorum. Bir işaret veriyorum babaya. Sakin. Bazen davranıyor. La havle diyor, böyle bir şeyler yapıyor. Ondan sonra bir buçuk saat kadar geçti. Çocuğun ses tonu düşmeye başladı. Böyle sakinleşti. Ben babaya yeni işaret ettim. Yanına geldi. Omzuna dokundu. Çocuk tepki vermedi. Dedim yanına oturun. İşaret ettim. Yanına oturdu. Oğlan tepki vermedi. Sarıldı oğluna. Çocuk tepki vermedi. Ben o arada çıktım odadan. Dedim baş başa kendilerine konuşsunlar artık yani. 10-15 dakika sonra geldiğimde manzara şuydu. Baba yana doğru açılmış. Oğlan kafasını koymuş babanın dizine. Uyuyakalmış. Resmen uyuyakalmış. Baba ceketini çıkarmış. Oğlunun üzerine atmış. Baba çocuğun yanaklarına dokunuyor. Şakır şakır ağlıyor. Gözlerinden yaşlar akıyor çocuğun. Tablo buydu yani. Ve inanın yeniden ilişkileri onarıldı. Ve el ele tutuşup çıkıp gittiler. Bununla ilgili anne evlat ilişkileri de var bende. Onun için ergen çocuklarıyla lütfen onları suçlamak değil. Faturayı onlara çıkarmak değil. Eğer sizin amacınız çocuğunuzu yeniden kazanmaksa lütfen bunu yapın. Ama tek sefere mahsus bir uygulamadır bu. Yani bunu yapıp tekrar eski baba olup, tekrar eski anne olup, sonra yine gelip yine özür dilemeye başlarsanız bu iş yalama olur. Gerçekçi olmaz. Çocuğum büyüdükçe inançsızlaştı. Ona İslam'ı nasıl sevdiririm? Yani soru şöyle, aslında ben sevdiremedim zamanında çocuğuma. Şimdi aklım başıma geldi. Ya bir çocuk dinden uzaklaşıyorsa, özellikle dindar bir ailenin çocuğuysa yine anne baba ne yaptın demeli. İşte o 10 yaşa kadar, özellikle 7-8 yaş o kadar önemli bir yaş ki bu dönem. Sizin çocuklara değerleri sevdirdiğiniz bu dönemdir. Sevdirmiyoruz çocuklara, bağ kuramıyoruz çocuklara. Hele hele bir de dini kullanıyorsanız siz evde, dini bir sopa olarak kullanıyorsanız, dini bir disiplin aracı olarak kullanıyorsanız, ayrıca bir de yaşamıyorsanız, işinize geldiği gibi dini kullanıyorsanız, çocuk sizin samimiyetinizden şüphe etmeye başladığında, sizin dindarlığınızı yoklamaya, sorgulamaya başladığında, işte siz farkında olmayarak çocuğunuzu kendi elinizle dinden uzaklaştırıyorsunuz. Siz hem öfke, siz hem çocuğa şiddet gösteriyorsunuz veya anneye şiddet gösteriyorsunuz veya anne ile baba kendi aralarında sürekli kavga halinde ama evde 5 vakit namaz kılınıyor. Anne baba sürekli tutarsız davranışları var. Onu bunu gıybet etmeye başlıyoruz, sonra oturuyoruz işte gıybetin zararlarını anlatmaya çalışıyoruz. Baba namazın ısrarla bahsediyor ama oturmuş bir maçı izlerken namazı kaçırıyor. Sonra dönüyor evladına namaz kılmaktan bahsediyor. Ben ısrarla söylüyorum, din evde anlatılmaz, yaşanır. Dini nerede anlatırsınız? Sizin yaşamaya vaktinizin olmadığı bir yerde dini anlatırsınız. Mesela bir şoförlüktesiniz. İşte 2 saat sürecek, yanınıza biri oturmuş. Ya ona bir şeyler anlatayım diyebilirsiniz. Ama siz çocukla 10 sene, 15 sene, 20 sene zaten beraber yaşıyorsunuz. Ve bu çocuk zaten seni seviyor. Bu çocuk göz kamerasıyla seni kaydediyor. Kulak cihazlarıyla sesini kaydediyor. Her davranışını kaydediyor. Çocuğun ne olmasını istiyorsan öyle ol. Bu kadar basit. İbn Sina der ki çocuğa kal ile, dil ile anne babalık yapılmaz. Tavır ile, davranış ile, yaşam ile yapılır. Şimdi bütün bunları yapmıyoruz ve çocuğun, şunu rahatlıkla söyleyebilirim, o nefret ettiği din var ya, o sorguladığı, o istemiyorum dediği din var ya, o gerçek din değil. Anne babanın temsil ettiği dindir. O çocuklar bana göre dinsiz değildir.
anne babanın yanlış telkin ettiği dinin dinsizi diyebilirsiniz. Çünkü bu çocuklar dini araştırdılar da dinin kendi içinde tenakkuzlarını görüp dinden uzaklaşmadılar. Pratikteki uygulamalara baktılar. Annesine, babasına, halasına, teyzesine, amcasına neyse kim varsa hayatında çocuğu bu şekilde dinden uzaklaştırdık. Eğer böyle bir durumunuz varsa bu ergenlere yaptığımız gibi aynı uygulamayı yapacaksınız. Zaten ergenlikten sonra da anne babanın çocuklarına tesir gücü azalır. Ben daha ziyade akran çevresi, doğru bir akran çevresini bu çocuğu yönlendirmenin daha isabetli olduğunu düşünüyorum. Bir arkadaşı babasından daha çok tesir edebilir. Doğru bir arkadaşı babasından çok da etkili olabilir onun manevi ve dini hayatında. Eğer siz tesir gücünüzü kaybettiyseniz onun güvenebileceği arkadaşlarıyla ilişki kurup onun toparlamasını sağlayabilirsiniz. Değilse de dediğim gibi çocuğunuzdan özür dileyip oğlum biz maalesef dini doğru temsil edemedik. Biz dini yanlış öğrenmiştik. Sana da yanlış aktardık. İşte dini bir disiplin aracına dönüştürdük. Çocuklarımızı dinle korkuttuk, Allah'la korkuttuk. Oysa Allah bize kendisini Er-Rahman, Er-Rahim diye tanıtmıştı. Ki Allah kimdir? Er-Rahman, Er-Rahim. Şefkati ve merhameti temsil eden bir zat olarak kendisini bize tanıtırken ama biz çocuklarımıza maalesef işte öcü gibi tanıttık, bir korku unsuru aracı olarak tanıttık. Özür diliyorum evladım deyip yeniden başlayacağız ama dönüş bir anda olmayacak. Yine zamana bağlı olarak sabrederseniz çocuğunuzu yeniden kazanma imkanı yakalamış olursunuz. Yine temelde ailede başlıyor değil mi hocam? Kesinlikle aile. Biz hep Kadıköy'de röportaja falan çıkıyoruz. Hep böyle gencecik çocuklar dinlerinden kopmuş ama hep de ailelerini suçluyorlar. Evet. Yani benim annem de böyle, babam da böyle diye bir suçlamalar var. Temelde buralardan oluşuyor demek ki. Mesela ben şu anda medyada meşhur tanınan birçok deistin, ateistin hayatına baktım. Kendileri anlatıyorlar zaten. Çoğu dindar eskide. Dindar ailelerin çocukları. Hatta kendisinin bile aşırı dindar olduğu bir dönemi vardır gençliğinde. Ama annelerini, babalarını suçluyorlar. Evet, oradan geliyor. İstediğini elde etmek için ağlayan ve bağıran çocuğa karşı nasıl davranmalıyız? Bu bir çocuğa öğretilmiş bir yöntemdir aslında. Bakın çocuk anneden, babadan bir şey istediğinde, eğer çocuğun doğal istekleri karşılanmıyorsa, istiyor ama anne o an müsait değil, baba müsait değil veya anne bir şeyle meşgul, çocuğun isteğini vermiyor. Şimdi siz olsanız ne yaparsınız? Alırsınız onu bir şekilde. Sonra çocuk bir takım yollar deniyor derken ağlıyor. Ağlayınca tamam kızım diyor, tamam oğlum diyor, getirip veriyor. Sonra ağlama da yetmiyor, kendini alıp yerden yere vuruyor. Baba tamam kızım tamam oğlum diyor, getirip veriyor. Çocuk diyor ki yakaladım. Şimdi ben diyor sizi nasıl esir alacağımı öğrendim diyor. Nasıl etki edeceğimi öğrendim diyor. Çocuk bu defa bir şey istiyor. Siz daha hayır demeden kendini yerden yere atıyor. Bu öğretilen bir davranıştır. Eğer bu şekilde çocuğunuz bunu öğrendiyse veya başkasından öğrendiyse önce dönün kendinize bir bakın. Deyin ki ya biz bu çocuğun doğal ihtiyaçlarına cevap vermiyor muyuz? Her şeye hayır mı diyoruz? Anne babaların hayır cevapları çocuklar için evet cevaplarından çok daha fazla. Yani günlük ortalama bir çalışmada okumuştum. 200 küsür hayır, 25-30 civarında evet cevabı var anne babaların. Oysa ki küçük çocukların masum istekleri evet denilerek cevap verilmesi gereken sorulardır, isteklerdir. Şimdi siz bunlara hayır dediğinizde çocuk bu yöntemi kullanıyor. Önce çocuğun doğal ihtiyaçlarına bir cevap verin. Fakat eğer çocuk bunu istismara dönüştürmeye başladıysa o zaman çocuğunuza diyeceksiniz ki yavrum evet bazı ihtiyaçlarına cevap vermiyordum. Fakat çocuğun isteği doğal bir istek değil. Gece yarısı kalkmış, ağlıyor, kendini yerden yere atıyor. Gideceksin bana oyuncak alacaksınız diyor. Veya tutturmuş bir oyuncak almışsınız bunun kırmızısını istiyorum diyor. Belli ki çocuk burada biraz da iktidar mücadelesine giriyor. Çocuk evdekileri egemenliği altına almaya çalışıyor. Eğer bir anne baba bunu hissettiyse ki genelde böyle ağlayan çocuklarda gözyaşı olmaz. Ağlar ama gözyaşları olmaz genelde. Eğer buysa çocuğa diyeceksiniz ki kızım bu ihtiyacına şu anda cevap veremiyorum. Çünkü gece yarısı gidip nereden alacağım? Ama ağlayacaksan yavrum git yan odada ağla da biz de yatalım uykumuza bakalım yani. Kızmıyoruz, bağırmıyoruz ama soğuk duruyoruz böyle. Kararlı duruyoruz. Çocuk gidecek, ağlayacak, bakacak ya olmuyormuş. Bu yöntem tutmuyor. Bu yöntemden vazgeçecek. Ama şuna lütfen dikkat edin. Eğer siz çocuğunuzda duygusal bağ probleminiz varsa
Çocuk aslında amacı o eşya değil, amacı sen isen. Annesini istiyorsa, annesinin kucağını istiyorsa, babasının kucağını istiyorsa bunu karşılamanız lazım. Yani onu doğru okumak lazım. Ama sevginizi, ilginizi verdiğiniz halde çocuk ısrarla ben onu istiyorum diyorsa, ortalığı birbirine katıyorsa siz gayet soğukkanlı duracaksınız. Çocuk gidecek, ağlayacak. Sonra gelecek, geldikten sonra hiçbir şey yokmuş gibi hayatınıza devam edeceksiniz. Siz cephe almaya devam etmeyeceksiniz. Normal bir duruşmuş gibi hayata devam edeceksiniz. Çocuk şunu anlayacak ki bu yöntemle bu işler olmuyormuş. Zamanla onu bırakır diye düşünüyorum. Eşimle çocuğumuz hakkında farklı bakış açılarımız var. Bu sorunu nasıl çözebiliriz? Bu tür konuları bence evlenmeden önce dikkat etmek lazım. Yani eşler birbirinin hayata bakış açılarını bilerek evlenmelerinde fayda var. Hatta çift görüşmelerinde çocuk eğitimi dahi konuşulmalı bence. Ama mesela eşlerden biri çok dindar, diğeri dinden uzak. Ama evlilik olmuş. Ne yapacağız? Boşanalım mı yani? Hayır. Bence dindar olan kişi kendi dini değerlerini temsil etmeye çalışsın. Çocuklarına ona göre bir bağ kursun. Ki öyle danışanlarım da var. Mesela işte baba dine çok mesafeli, anne dindar veya tam tersi. Çocuklarıyla bağ kurduktan sonra artık kim çocuklarıyla sağlıklı bir bağ kurabildiyse çocuklarını etkileyebilir. Yani bu eğer diyelim dindar bir insansa bence çocuklarıyla sağlıklı bir bağ kursun. Anneyi veya babayı değiştireceğim, dönüştüreceğim diye sürekli onu eleştirerek, kavga ederek çatışmacı bir aile ortamını oluşturacak olursa bence bu çok daha tehlikeli boyutlara ulaştırır. Farklı bakış açıları normalse eğer bence bu bir zenginliktir. Yani çocuk eğitiminde anne şöyle düşünüyor, baba da böyle düşünüyor. Yani bu olabilir, bu bir zenginliktir. Müsaade edelim yani çocuk babadan da faydalansın, anneden de faydalansın. Çok uçuk değilse, biri kuzeye biri güneye gitmiyorsa, biri doğuya biri batıya gitmiyorsa eğer, normal bakış açıları varsa zaten çocuk eğitiminde de tek bir bakış açısı yok. Yani pedagojik yöntemler birbirine çok farklıdır. Anne kendi birikimini aktarsın çocuklarına, baba kendi birikimini aktarsın çocuklarına. Bunu da bence doğal karşılamak lazım. Çocuğum ödev yapmak istemiyor. Çalışkan, karakterli bir çocuk nasıl yetiştiririm? Her anne baba ister ki çocuk ödevini yapsın, kendisi yapsın. Fakat anne babalar işin başından itibaren özellikle Türkiye'de anneler çocuğun bütün ödevlerini anne yapıyor. Ne zaman ders çalışması gerektiğini anne söylüyor. Ders çalışırken yanında bekliyor. Yani kaygı annede, sorumluluk annede, endişe annede, performans annede, çocuk boşta kalıyor. Sonra geliyor belli bir yaşa, bu defa anne yetiştiremiyor, hadi sen yürü diyor. Çocuk alışmamış ki. Başından itibaren bunu yapmalarını tavsiye ediyorum. Çocuk okula başlar başlamaz şunu bilmesi gerekiyor. Bu benim sorumluluğum. İhtiyacım olursa annem yardım edecek. İhtiyacım olursa babama söylerim, bana yardım edecek. O yüzden anne babalar lütfen çocukların temel görev ve sorumlulukları konusunda geride durun. Çocuklar kendileri ders çalışmak istediklerini söylesinler. Ödevi kendileri gündeme getirsinler. Çocuk ödev konusunu hiç gündeme getirmiyor. Anne sinir oluyor diyor. Senin ödevin yok mu diyor. Çünkü çocuk biliyor ki annesi gelip hatırlatacak zaten. Peki böyle alıştıysak ne yapacağız bundan sonra? Şunu yapacağız. Çocuğumuza oturup konuşacağız. Diyeceğiz ki oğlum, kızım, bu okulla ilgili, dersle ilgili konular senin sorumluluğun, senin görevin. Artık bundan sonra ben, annen, baban olarak biz geriye doğru çekiliyoruz. Sen kendi sorumluluğunu üstlenip gidebilirsin. İhtiyaç olursa bize söyle, biz sana yardımcı olalım. Çocuk bir bocalama dönemi geçirecek. Sorumsuz gibi bir dönem geçirecek. Ama sabredin, o çocuk dönüp dolaşıp kendi görevinin başına, eninde sonuna geçecektir. İşte bu dönemde sabırlı geçirmek lazım. Anne baba biz geriye doğru çekildik diyor. 2 hafta sonra bir bakıyorsun anne tekrar bağırmaya başlıyor. Baba tekrar bağırmaya başlıyor. Çocuk diyor ki işte onların geriye çekilmesi bu kadarmış diyor. Zaten eninde sonunda gelecekler. Yardımcıların tekrar bana yardım etmeye başlayacaklar. 3 ay, 5 ay, 6 ay bu bedeli ödemeye hazır olacaksınız. Bir gün gelip diyecek ki anne ya benim derslerim çok kötü, kendimi çok kötü hissediyorum. Yani arkadaşlarımın notları okunuyor, hepsi dersleri iyi ama benimki böyle. Öğretmen bana bakarken kendimi çok tuhaf hissediyorum. Şimdi çocuk uyanmaya başladı yavaş yavaş. Peki ne yapabiliriz oğlum? Ne yapabiliriz kızım bu durumda? Bilmiyorum anne, yani benim ders çalışmam lazım galiba. Yani o zaman çalışalım. Bir engel var mı? Yani yok. O zaman çalışmaya başla. Bize düşen bir şey varsa biz yanındayız. Diyecek, geçecek. Yavaş yavaş çocuk uyanacak, farkındalık oluşacak ve kendi sorumluluğunun altına girmeye başlayacak.
Çocuğum internet bağımlısı olsun istemiyorum. Ne yapmalıyım? Evet. Bence çocuk internet bağımlısı olmasın. Anne babalar da internet bağımlısı olmasın. Ben şu anda bir sürü anne baba biliyorum internet bağımlısı. Bizim çocukluğumuz internette geçmediği için biz yetişkinler zannediyoruz ki biz çocukken hiç internetle meşgul değildik. Hiç cep telefonu bağımlısı değildik. Çünkü cep telefonu yoktu. Olsaydı aynı şeyleri biz de yaşayacaktık. Onun için bir ara dönem geçiriyoruz. Çözümünü net ifade edeyim. Eğer çocuğunuzun internet bağımlısı olmasını istemiyorsanız yasaklar koyarak bu sorunu çözemezsiniz. Eğer illa yasaklar olacaksa evde kurallar koyun. Anne baba herkes buna uysun. Bu olabilir. Yoksa anne baba serbest, telefon serbest, televizyon serbest, tablet serbest, bilgisayar serbest ama çocuklara yasak. Çocuklar bu kuralları delerler. Evin içinde etkinlikler oluşturun. Ortak etkinlikler oluşturun. Ortak programlar yapın. Beraber vakit geçirmeye çalışın. Mesela pratikte ben şunu yapmıştım eşimle beraber. Biz evde bir sehpa koyduk. Eve giren telefonu sehpanın üzerine bırakıyor. Ben eve girdiğimde telefonumu sehpanın üzerine bırakıyordum. Telefon çalarsa, biriyle konuşacaksam konuşup onun dışında telefonu oraya bırakıyorduk. Şimdi çocuklara baktılar ki telefon evde sehpanın üzerinde bekleyen bir cihaz. Böyle eline alıp da saatlerde video izleyen bir şey değildir yani. Bu da çocuk çok telefon hasreti de olmuyor. Gerçekten bizim çocuklar ikisi de üniversiteye girdikten sonra telefon aldılar. Bu bizim evde bir gündemde değildi. Telefon almayacaksınız. Bir dönem oğlanın bir tuşlu telefonu oldu. Onunla da okulda meşhur oldu. Tek tuşlu telefonu olan öğrenci diye onunla meşhur oldu yani. Öğretmenler takdir etmişler onu. Çocuk ders çalışacak, baba maç izliyor. Çocuk ders çalışacak, anne dizi izliyor. Ama sen öğrencisin. Hani Beşik'ten mezarayı değilim? Sen niye öğrenci değilsin? Sen de hayat okulunun öğrencisisin. Dolayısıyla burada evde kurallar konacaksa ki bence konmalı. Kurallara anne baba da uymalı. Anne baba da telefonu bir kenara koymalı. Bağımlı olmamalı. Örneklik şeklinde yaparsanız kurtulursunuz. Aksi takdirde yasaklarla çocukları daha da bağımlı hale getirirsiniz. Çocuğumu kötü arkadaş çevresinden nasıl muhafaza edebilirim? Arkadaş edinme konusu aslında çocuğun yetişme tarzıyla ilgilidir. Şöyle söyleyeyim. Kendini değerli görerek büyüyen bir çocuk çevresinde değerli insanlarla arkadaşlık kurar. Aşağılanan bir çocuk, azarlanan bir çocuk, değersizleştirilen bir çocuk, sürekli suçlanan bir çocuk, kısacası kendini değersiz ve aşağılık tırnak içinde söylüyorum hisseden bir çocuk dışarıda değersiz insanlarla arkadaş oluyor. Mıknatıs gibi çekiyor. Başıboş çocuklarla arkadaşlık kurmaya çalışıyor. Amaçsız, hedefsiz arkadaşlar bulmaya çalışıyor. Bunlar birbirini bir şekilde buluyorlar. Fakat kendi evinde, kendi çocukluğunda değerli yetişmiş, saygın yetişmiş, özgüvenli yetişmiş, hayatta bir amacı olan idealist çocuklar kolay kolay amaçsız insanlarla bir araya gelmezler. Bakın mesele yine geliyor senin çocukluğuna dayanıyor. Ama dışarıdaki herhangi bir arkadaşla ilişki kurma riskini diyorsanız bu çok doğal bir şeydir. Yani sizin çocuklarınız dışarı çıktığında böyle steril bir ortama girmeyecekler. Elbette ki farklı insanlarla arkadaşlıklar kuracaklar. Siz bunu yönetemezsiniz. Kötü insanlar denk gelebilir belli bir dönemde. Kötü sözler duyabilir arkadaşlarından. Bunlardan hiç endişe etmeyin. Bunlar sizin evinizde. Eğer güzel bir ilişkiniz varsa eve geldiğinde tümünü arındırırsınız. Tıpkı dışarıda üstü kirlenmiş bir çocuğun eve gelip çamaşır makinesi çalışıyorsa çamaşırlarını yeniden temizlemesi gibi çocuk dışarıda gördüğü sağlıksız ilişkileri getirip size anlatıyor. Anne diyor şöyle bir şeyle karşılaştım diyor. Bir arkadaşım var diyor bize böyle böyle dedi diyor baba. Siz de diyorsunuz ki oğlum kızım o aslında doğru değil. Arkadaşınız öyle demiş ama yani arkadaşı da kötülemeden fakat o davranış doğru bir davranış değildir. Zaten çocuğun da amacı o. Doğru mu yanlış mı? Siz yanlış olduğunu söylüyorsun. Çocuk da üzerine çarpı atar geçer. Eğer seninle bir bağ varsa ama seninle bir bağ yoksa çocuk bunu sana asla aktarmaz. Hele bir de saatlerce nasihat edeceksen bir konu üzerinde çocuk diyor ki başımı belaya sokmayayım. Hiç sormaya gerek yok diyor. Bağ kurun. Dışarıdaki bütün yanlışlıkların tümü evin içerisinde çözüme kavuşabilir. Çalışan anne babalar çocuk yetiştirirken nelere dikkat etmeli? Her anne baba çocuk eğitimine dikkat etmeli ama anne baba birlikte çalışıyorsa 10 kat daha dikkatli olmaları gerekiyor.
Tabii bu saatlerce üzerinde durabileceğim bir konu ama şunu söylemeye çalışayım. Eğer ciddi ekonomik sorunları yoksa 0-3 yaş döneminde annenin ücretsiz izne ayrılmasını, hukuki haklarını kullanmasını tavsiye ediyorum. Çünkü 3 yaşına kadar çocuk kendi başına yaşama kabiliyeti çok zayıftır. Annenin bir parçası olarak kendini görüyor. Anaokulu dediğimiz ananın kucağıdır aslında. 3 yaşına kadar çocuk kreşlere vermeyi ben şahsen doğru bulmuyorum. Anneyle güvenli bağ kurup güvenli ayrılma dönemidir bu dönem. O yüzden özellikle 3-4 yaşına kadar mümkün mertebe annenin yanında çocuğu tutmakta fayda var. Onun dışında akşamları eve gelindiğinde baba, eğer yardımcıları yoksa baba daha çok ev işlerine zaman ayırıp küçük yaştaki çocuk anneyle vakit geçirsin. Küçük yaşlarda anne çok önemli çünkü. Ve eve döndüklerinde bütün işleri çocukları olmalı. Gün boşluğunu öyle değerlendirmeleri gerekiyor. Bir diğer konu, anne çalıştığı için vicdan azabı çekiyor. Vicdanla rahatsız oluyor. Her akşam eve geldiğinde oyuncaklarla geliyor. Bu yanlış. Çok oyuncak verdiğinizde çocuğunuzu doyumsuz yaparsınız. Buna gerek yok. Mesela çocuğunu emzirme döneminde çalışıyor, sütünü lavaboya sağıyor. Hatta hocam diyor sütümle beraber gözyaşlarım da akıyor. Dolayısıyla kendini suçlu hissediyor. Akşam gelince de aşırı derecede şımartabiliyor bu defa. Özür diliyor çocuğundan, seni yalnız bıraktım diyor. Şunu yaptım. Bütün bunlara da gerek yok. Bir başka şey, bir diğer konu, çocuğu uykuda bırakıp işe gitmemekte fayda var. Çocuk ağlar diye anne sabah uykuda bırakıp gidiyor. Eğer böyle bir durumunuz varsa lütfen çocuğunuz uyandırın, konuşarak ayrılmaya çalışın ve imkanınız varsa kadının annesi çocuğa baksın. Değilse erkeğin annesi. Eğer o da değilse yumuşak, merhametli, esnek, sabırlı bir bakıcı tavsiye ediyoruz. O bakıcı gelsin, çocuğu bakıcıya teslim edip hatta ben falan saatte geleceğim. Akrep ve yelkovanı göstererek yelkovan şuraya geldiğinde, akrep de buraya geldiğinde ben geleceğim desin ve gerçekten o saatte gelsin. Çocuk birkaç gün sonra buna alışır. Bak annem gidiyor falan durumda da geliyor dediğinde çocuk o saatte bakar, akşam sizin gelişinizi bekler. Onunla bağ kurar. Çocuğa her gün travma yaşatmamış olursunuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl çocuk yetiştirmiştir? Ben şöyle düşünürüm. Tabii Efendimizin hayatına bir sürü kareler var. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Seni alemlere şefkat, merhamet diye gönderdim. Peygamberimizin çocuklarla ilişkisi şefkat odaklıdır. Hazreti Enes çocukluğunu onun yanında geçiriyor. Efendimizin yanında geçiriyor. Bir kere bana kaşını çattığını bilmem diyor. Yaptığım bir şeyi niye yaptın? Yapmadığım bir şeyi niye yapmadın dediğini hatırlamıyorum diyor. Bak yapmadığı bir şeyi niye yapmadın? Yaptığın bir şeyi niye yaptın? Bir Yahudi çocuğu kuşu ölüyor. Peygamberimiz başsağlığına gidiyor. Ya din değerleri biz zannediyoruz ki çocukları oturtup karşımıza anlatacağız, habire anlatacağız. Kur'an'ı öğret, alfabeyi öğret, işte hafızlık yaptır. Biz sadece şekiller, formatlar üzerine gidip işin içini boşaltıyoruz. İşin ruhu şefkattir, merhamettir. Sizde bir et parçası var diyor. Değil mi? Kalbi göstererek Efendimiz. Eğer o sağlamsa bütün beden sağlamdır. O yüzden evde şefkatle ve merhametle bağ kurun. Çocuk sizi sevdikçe size ait olan değerleri sevmeye başlayacaktır. Sonra öğrenme faslına geldiğinde sevdiği için de zaten bir şekilde öğrenecektir bunu. Ya ben tecvidi üniversiteden sonra öğrendim yani. Öğrenirsiniz eninde sonunda. Acele etmeyin. Çocuklara şekli dayatalım diye özünden çocuklarımızı uzaklaştırmayalım. Hocam sizi bu mesleğe seçmeye iten neydi? Şöyle söyleyeyim. Bu tür konular yaralı insanların işidir. Eğer siz daha önce bir konuda yara almamışsanız o konuda sağlıklı bir doktor olamazsınız. Ben çocukluğumdan itibaren aslında şu anda söylemekte olduğum konuları yaşayan biriyim. Biraz daha böyle içime doğru derinlere inince gördüm ki aslında ben çocukluğumu koruyormuşum. Ve çocukluğumun şahsında çocukları korumaya çalışıyorum. Ben yaşadıklarımın başka çocukların yaşamasını istemiyorum. Bunun da yolu sağlıklı anne babalarla olabilir. O yüzden anne baba üzerinde duruyorum. Cinsiyet eğitimi ne zaman verilmeli? Anadolu'da mahremiyet eğitimi diye geçer bu. Mahrem bir konu bu. Bence bu da ilk yaşlardan itibaren aslında 3-4 yaşından itibaren. Hatta bence bebekken bile
Çocuklara yabancılar dokunurken, çocuğun bedenine dokunurken çok daha dikkatli olmalı anne babanın dışında. 4-5 yaşından sonra anne baba da buna dikkat etmeli. Çocuğun bedeninin özel olduğunu, ona herkesin dokunamayacağını, özellikle mahrem yerlerine asla dokunamayacağını çocuğun hayatın akışı içerisinde öğrenmesi gerekiyor. Biri bu. Diğeri cinsellikle ilgili konuları çocuklara ne zaman öğreteceğiz dediğimizde çocukların yaşına bağlı olarak bunu yapmak lazım. Yani ben 7 yaşındaki çocuğum oturup da cinsellikten bahsedeyim, bu doğru değil. Ergenliğe yakın ve ergenlik dönemiyle birlikte çocuğun bedeninde neler olduğunu, duygu dünyasında neler olduğunu anlaması adına çocuğa yardımcı olmak lazım. Bunun için de benim önerim, farklı görüşler var çünkü bu konuda. Kız çocuğuna doğrudan doğruya annesi yardımcı olabilir. Erkek çocuğa babası yardımcı olacaksa da çok dikkatli olması lazım. Ölçülü olması lazım. Zaten ismi üzerinde mahremiyet eğitimi diyoruz. Ama şu yapılabilirse daha da güzel olur. Yani çocuğun yetişkin bir kuzeni, ondan yaşça biraz daha büyük bir abisi konumunda olan birisi ölçülere dikkat etmek kaydıyla bu konuları ona anlatabilse belki daha da güzel olur. Fakat bu zamanda artık teknoloji gelişmiş, kitaplar var elimizde. Bence bir takım kaynaklar alıp, kitaplar alıp, onu çocuklarına verip, yavrum şu kitapları okuman lazım dense, çocuk tek taraflı olarak doğrudan doğruya bu kaynaklardan faydalanabilir. Eğer internetten de faydalanacaksa bence ona da daha usturuplu, kendi adabına, edebine dikkat ederek veya kendi geleneklerine, kültürüne dikkat edecek şekilde hazırlanmış videoları izlemelerini tavsiye ederim. Israrla söylüyorum, bu konu anlatılırken çok dikkatli olunması lazım. Çünkü eğer ölçüyü kaçırırsanız bu defa yılışık konulara gireriz. Burada babayla arasındaki saygınlığa zarar gelebilir. Demek istediğim bu. Çünkü konuşulan konu hassas bir konu yani. Orada ölçü kaçırılabilir. Veya çocuk her şeyi soramıyor bu defa. O zaman eksik kalıyor. Fakat kuzeniyle bunu çok daha rahat konuşabilir. Ama bu tecrübeli biri olacak. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Gereksiz bilgiler verdiğinizde ve ihtiyacı olmayan bilgileri vermeye başladığınızda bu da ayrı bir probleme dönüşmeye başlar yani. Oradaki kişi çok hassas olması lazım Evet. bu konularda. Hatta baba onu bilinçlendirebilir. Mesela ben ne yaptım onu söyleyeyim. Evet. Ben Türkiye'de tanınan bir uzmanın ismini yazarak ergenlere tavsiyeler başlığı altında yazılar yazdım. Ayda bir, 20 günde bir yazı yazıyordu. Eşim de bunu takip ediyormuş gibi yapıyordu. Oğluma tavsiye ediyordu, oğluma veriyordu. Oğlum da çok hoşuma gidiyor deyip o yazıyı beklerdi. O oradan bilgilenmiş oldu mesela. O benim olduğumu çok sonradan öğrendi. Evet. Ya böyle bir şey de yapılabilir mesela. Dolaylı yapılmasına fayda var. Tarafsız biri gibi oluyor aslında. Evet. Evet. Hayalhanem hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet. Ben Risale kültürüyle büyümüş bir insanım. Bana sorsalar siz bir yer açsaydınız nasıl bir isim koyardınız? Kesinlikle hayalin geçtiği bir isim koyardım. Çünkü gaye hayal olmazsa, insanın hayalinin bir gayesi olmazsa, insan sadece kendisi için davranan bir varlığa dönüşmeye başlar. O yüzden isim harika bir isim, tam isabetli bir isim. Ve yapılan hizmet bence benim bir iki cümleyle ifade edebileceğim bir hizmet değildir. Gerçekten iftihar ediyorum öncelikle, gurur duyuyorum, takdir ediyorum, inanılmaz beğeniyorum. Muhteşem, asrın idrakine uygun bir hizmet olduğunu görüyorum. Ve geçen bir olay yaşadım. Azerbaycan'da benim yan komşum gelip bana dedi ki, Ferhat Hocam dedi, siz Risale biliyor musunuz dedi. Benim külliyatım var. Biraz getirsek beraber okusak olur mu? Dedim siz nereden biliyorsunuz bunu? Ben dedi hayalhanemden külliyatı öğrendim ve namaza böyle başladım. İslam'la böyle tanıştım dedi. Hiç haberiniz olmadan başka bir ülkede bir genç namaza başlıyor. Sonra Risale ile tanışıyor. Sonra çevresine hizmet etmeye çalışıyor. Yani asrın silahı ve asrın aracı olan bence interneti, teknolojiyi zamanında kullanmaya başlamış bir ekip. Ben bu ekipteki bütün arkadaşları, sahabe ruhlu arkadaşları hepsini candan, yürekten tebrik ediyorum. Başarılarının artarak, büyüyerek devamını diliyorum inşallah. Sus artık be kadın, sus! Sus! Defol git! Dur! Nefret ediyorum senden!
Bir daha yüzümü göremeyeceksin. Defol git. Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Mutlu Evliliğin Sırları şimdi mybedesten.com'da. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.